dostlar, hepinize selamünaleyküm diyorum. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Allah'ın selamını yayınız buyuruyor. Sevgi ve muhabbet olur. İnşallah biz de sözümüze selamla başladık. Zaman içerisinde birbirimizi daha iyi tanıyacağız inşallah. Önce kendimden bahsedeyim. Ben Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Yapı Öğretmenliği bölümünden mezunum. 1995-96'lı yıllarda oldukça yaşımız var. Sevgili seyirciler, bugün sizlere Seyyid Muhammed Konyevi Hazretleri'nin kitapları hakkında bilgi vereceğim. 60-70 taneden fazla eseri var. Gerçekten ilmini yaşayan bir alim ve onun eserleri çok güzel, onları anlatacağım. Bu arada misvak kullanmak sünnettir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam abdestten önce, namazdan önce, yemekten sonra, sabah kalktığında, geceleyin teheccüd namazına uyandığında dişlerini günde belki 50-60 kere misvakla temizliyor, ağız kokusunu önlüyor ve uykuyu kaçırıyor. Bunu da size öğretmek için parantez içerisinde göstermiş olayım. Sevgili arkadaşlar, Seyyid Hazretleri'nin İbretli Kıssalar kitabı var. Çok güzel bir kitap. Peygamberler, sahabeler, Allah dostlarından kıssalar anlatılıyor. Reyhani Yayınları yayınladı. Bu kitapta gerçekten çok güzel, kısa kısa kıssalar şeklinde çok güzel kıssalar anlatılıyor. Mesela bir tanesi Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın ve Hazreti Cebrail'in ağlaması. Kıssayı anlatıyor. 2-3 sayfa böyle kısa ve öz bir şekilde, sürükleyici, merak edecek şekilde. Kıssa bittikten sonra dersler ve ibretler diyor. Bu kıssadan çıkarılacak dersler ve ibretler diyor. Okuması çok zayıf olan, ben hiç hayatımda kitap okumadım diyen insanların çok kolay okuyabilecekleri, çok kolay anlayabilecekleri, merakla okuyabilecekleri bir kitap. Mesela neler var bu kitabın içerisinde? Şemun ve Kadir Gecesi var. Allah-u Zülcelal seni her an görüyor. Ustasız yapılan kayık var. Rüyadaki padişahlığın ne kıymeti var? Nurlanan yüz, kabir halkının sevinci, keramet sahibi olmayı istemek, hastayı doktora göndermişim, Hazreti Hızır'ın ziyareti gibi daha pek çok, dünyanın kötülüğü, Hazreti Musa ve Hızır, namaz uykudan hayırlıdır, İbrahim bin Ethem'in tövbesi, Allah ve peygamber sevgisi, Hazreti Ömer'in öfkesinin yenmesi gibi pek çok kıssa var bu kitabın içerisinde. İnşallah bu kitabı tavsiye ediyorum. Arkadaşlar, ikinci kitabımız Temel Esaslar kitabı. Seyyid Muhammed Konyevi Hazretleri'nin bu eseri de akaid, fıkıh, siyer, yani dinin akidesi, özü, farz-ı ilim, itikad, fıkıh, fetva konuları, sorular, cevaplar, siyer, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam hakkında bilmemiz gereken farz ilimler, tasavvuf, dinimizin ahlaki ruhumuza ifade eden yönü. Örneğin namaz nasıl kılınır, üstü ve secde nasıl yapılır, bir şeriat ilmidir. Namaz müminin miracıdır. Namazda kalbimizi Allah'ın huzuruna çıkarmak, kalbimizi Allah beni görüyor diyerek ihlasla namaz kılmak, kalbi dünyadan çıkartıp Allah'a vermek, bu tasavvuf ilmidir. Aile ve fetva diye çok güzel bir temel esaslar kitabı. Güncel günümüz Türkçesiyle gene Seyyid Muhammed Konyevi Hazretleri'nin Reyhani Yayınlarından güzel bir eseri. Farz-ı ilimler var. Bunun dışında Dualar kitabı çok kıymetli bir hazine. Evrad-ı Konyevi çok kıymetli bir hazine. Bu iki kitabı daha sonra detaylı bir şekilde sizlere anlatacağım. Bu kitabın yarısı Türkçe, üstte dualar, altta hikmetleri var. Yarısı da Arapça olarak hazırlanmış bu kitabın. Bu kitapta da yine dualar, muhtelif konularla ilgili bölüm bölüm A'dan Z'ye dualar var. Davetlinin yemek sahibine edeceği dua diyor. Tuvaletten çıkarken okunacak dua diyor. Eve girerken okunacak dualar ve
daha pek çok dualar, hastaya okunacak hasta ziyaretinde dualar. Arkadaşlar bir diğer kitabımız Örnek İnsan Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Bir diğer kitabımız Hazreti Peygamber'in kulluk hayatı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'la ilgili Seyda Muhammed Konyevi Hazretleri'nin, ben deyin 5 tane, siz deyin 10 tane, sayısını bilmiyorum, yazmış olduğu kitaplar var. Bu kitaplar kampanya kitapları, Kutlu Doğum kampanya kitapları, çok ucuz fiyatlara veriliyor. 2 lira, 3 lira gibi, şu an güncel fiyatlarını bilmiyorum ama çok ucuz fiyatlara veriliyor. Yüz binlerce basılıyor. Gene harika bir eser, hadislerden seçmeler. Hadis-i şerifin orijinal Arapça metni, Türkçesi ve açıklaması yer alıyor. Bu şekilde bu kitapta arkadaşlarımız 67 tane toplam hadis-i şerif naklediliyor. Bu kitabı özellikle insanın hayatına yön veriyor. Her gün bir hadis okusak 2 ayda yavaş yavaş bitiririz. Az kitap okuyanlara bizim nasihatimiz. Çok kitap okuyanlar zaten biliyor. Onlara biz bir şey demiyoruz. Onlar çok güzel Riyazü's-Salihin hadislerini okuyor. Başka böyle ciltler dolusu hadis kitapları var. Onları okuyor. Buhari, Tirmizi okuyor. Burada tabii ne var? Sahih eserlerden rivayetler var. Birinci hadis, ameller niyetlere göredir. Herkese niyet ettiği şey vardır. Buhari'de, Müslim'de, Ebu Davud'da, Tirmizi'de bu hadis-i şerif geçiyor. Bununla ilgili burada güzel anlatıyor. Arkadaşlar, ikinci olarak, orta boy kitap olarak çocuklarımıza okutalım. Çocukların çok merak ettiği, çok heyecanla okuduğu bir kitap. Peygamber kıssaları. Kur'an-ı Kerim'de adı geçen peygamberlerin, yaklaşık 20-25 tane peygamberin hayatı, mucizeleri anlatılıyor. Çok sürükleyici, kendini okutan bir kitap. İnsanın imanı kuvvetleniyor. Bu kitabı özellikle çocuklarımız için alalım, okutalım. Peygamber kıssaları. Gene diğer bir kitap arkadaşlar, Namaz Hocası ve Namaz. Dinin direği, müminin miracı namaz. Bu kitapta namaz kılmanın önemi, mahşer yerinden, kabir hayatında namazın sorgusu, Allah-u Teala namazla ilgili nasıl hesaba çekecek bizi? Namazın değeri çok güzel anlatılıyor. Harika bir kitap. Namaza başlamak istiyorum, başlayamıyorum diyorsanız bu kitabı okumanız da çok büyük fayda olacaktır. Bir diğer kitap Ramazan Risalesi ve 3 aylar. Arkadaşlar Ramazan ayı gelmeden, oruç başlamadan bu kitabı okuyalım ki Ramazan'a hazır olalım inşallah. Bir diğer kitap Nefse Hitap. Müminin kendi nefsine nasihati tarzında yazılmış. İçerisinde nefsin mertebeleri, nefisle mücadele konuları, tövbe, dualar, sünnet olan hayatımızda mübarek gün ve aylarda uygulanacak programlar, güzel ahlak, ibadetler, ölüm ve kıyamete bakış. Çok önemli. Ruhun bedenlerinden başlıyor. Haşr meydanı, tekrar kılınmış, rat kokusu, cennet, cehennem, çok güzel. Evet arkadaşlar, yine Seli Hazretleri'nin bir kitabı var. Hep Şeytan Dünya, onu da tavsiye ederim. Bu kitapları Reyhani Kitap Market.com'dan, kitapyurdu.com'dan, hepsi burada, gitti gidiyor gibi sitelerden bulabilirsiniz. İsmini yazdığınız zaman Seli Hazretleri'nin pek çok kitabından bulabilirsiniz. Bir diğer eseri Fetvalar. Mükemmel bir eser. Çok güzel, güzel konular, sorular, cevaplar, fetvalar. Çok merak ettiğimiz, çok güzel konular var. Çeşitli sorular var. Güneşin İslam'da yeri var mıdır? Saç boyamak caiz midir? Saç eklemek caiz midir? Saç ekmek caiz midir? Bunların hepsi ayrı ayrı. Efendim, zekat konusu, zekatla ilgili fetva soruları, çocuk ve veliye zekat verilir mi? Gibi, oruçla ilgili ve daha temizlik, gusül abdestle ilgili pek çok fetva konusu. Yine farz-ı ayn ürünler, ilmihal
abdest, gusül, namaz, oruç, zekat, hac ibadetleri tüm ayrıntılarıyla, sorularla, cevaplarla Hanefi ve Şafii mezhebine göre ve evlilik ve kadın ilmihali ilaveli olarak bu kitapta anlatılıyor. Bu kitapta Seyyid Hazretleri'nin camide yaptığı sohbetler 4. cilt. Çok güzel, kalbe şifa veren sohbetler. Oturup ailece rahatlıkla okuyabiliriz. Ve tabii en kıymetli kitabımız Kur'an-ı Kerim. Bu da Kur'an-ı Kerim'in meali açıklamalı, kısa açıklamalı armağan kitaplardan çıkmış. Tavsiye ederim. Çok sağlam bir eser ve çok güzel, anlaşılır bir Türkçe ile yazılmış. Gene Kur'an-ı Kerim'in mealini Diyanet Yayınları da yayınlamış. Onu da gösterelim. Ve gene burada görüyorsunuz Yasin kitabı. Yasin, Mülk, ikindiden sonra Nebe suresi okumak sünnettir. Yatsıdan sonra Tebareke okumak sünnettir. Vaka suresi okuyan zenginlik olur buyuruluyor. Burada her sureyi, bu surenin faziletleri anlatılıyor. Sure bittikten sonra Yasin suresini okumanın faziletleri burada anlatılıyor. Nebe suresi okuduktan sonra Nebe suresi okumanın faziletleri anlatılıyor. Bu şekilde pek çok güzel bir şekilde hazırlanmış sure hakkında hikmetleri anlatılıyor. Arkadaşlar, evlatlarıma ve dostlarıma vasiyetim diyor Seyyid Hazretleri'nin. Tane harika tasavvuf nasihat sohbetleri var. Konsantre sohbetler, yılların birikimi, yılların alimi, yani gerçekten yıllarca hizmet etmiş Muhammed Konya Hazretleri'nin Konya'da şu anda yaşıyor. Ziyaret edebilirsiniz, duasını alabilirsiniz. Tövbe ve istiğfara devam edelim diyor. Her şeyimizi Allah'a satalım diyor. Allah için sevelim, Allah için buğz edelim diyor. Kalbin ıslahına gayret edelim diyor. Seyyid Hazretleri Seyyid Muhammed Raşid Hazretleri mevzide rahmetli Muhammed Raşid Hazretleri'nin mevziliğini yaptı. Yıllarca 20 yıldan fazla mevzide hizmet etti. İslam hizmeti medresede alimdi. Hala da yine medresede ders veriyor ayrıca. Dergi, kitap, irşad hizmetleri, camide namaz kıldırıyor. Çok güzel bir şekilde, harika bir biçimle kısa ve öz bir şekilde anlatıyor. Bakın bazı insanların edebiyatı çok kuvvetli, bazı insanlar ise günahtan kaçar, Allah'a yaklaşır. Ayet-i Kerime'de Yüce Allah buyuruyor, namazla ve sabırla bana yaklaşın. En çok insanı haramdan kaçmak Allah'a yaklaştırır. İkinci sırada ibadetlere bir ömür boyu devam etmek. Seyyid Hazretleri 5 vakit namazını camide cemaat kılmayı çok önem veriyor. Ve üçüncüsü bela ve musibetlere sabretmek insanı Allah'a yaklaştırıyor. Yoksa edebiyat yapmakla, profesör olmakla Allah'a yaklaşmıyor. Bir diğer eser çocuk terbiyesi. Kur'an ve sünnete göre çocuk terbiyesi, çocuk doğmadan önce, çocuk doğunca başlayacaklar. Çocuk sevgisinde ölçülü olmak, çocuklara öğretilmesi gereken edepler bu kitapta yer alıyor. Bir diğer kitap arkadaşlar Adem Bekçioğlu'nun Semerkant bölümünden Kitab-ül Akaid. Bunu da tavsiye ediyorum. Arzu Ayneli'nde ve Kütleme Ateyye Ataullah İskender'i Kutlu'nun yani Yapak Kutlu'nun tercüme ettiği Semerkant bölümlerinden tasavvuf sohbetleri, nasihatleri çok güzel, sevgi, adabı, çok güzel konular var. Saat edebi, İslami eğitim adabı ve daha kalbin ahvali diye çok güzel, harika bir ilaç gibi. Hikemi Atahiye. Kıymetli dostlarım, inşallah bir sonraki sohbette buluşmak üzere daha detaylı olarak Seyyid Hazretleri'nin kitaplarını anlatacağım. Yine son bir cilt kitabı göstereyim. Şehri Yaran
1000 tane evliya menkıbesi var. Onlarca kitap. Bu da çok güzel evliyaların, çeşitli evliyaların kısa menkıbelerini anlatıyor, kerametlerini anlatıyor. Değerli seyirciler, kanalımıza abone olmanızı istiyoruz. Kanalımızda canlı yayın yapabilmemiz için YouTube 1000 tane abone olmayı şart koşuyor. Bu konuda bize yardımcı olursanız, videomuzu paylaşırsanız, Allah rızası için iyiliği emretmek, kötülükten men etmek adına videomuzu paylaşın, abone olun, bildirimleri açık tutun. Arkadaşlar, beğendiyseniz beğenin, beğenmediyseniz beğenmeyin. Ama bizimle iletişim halinde olun. Yorumlarınızı bekliyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Allah dünya ve ahirette iyilik versin. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın en çok yaptığı dua Rabbena Atina duasıdır. Bu duayı namazın içine de yerleştirmiştir. Ve Kur'an'da ayettir Rabbena Atina duası. İnşallah bu kıymetli duayı da çokça okuyalım. Hepinizi hürmetle selamlıyorum. Esselamu Aleyküm.